Türkiye ve İsrail arasındaki savaş senaryosuna hoş geldiniz. İlk olarak savaş bir İsrail gemisinin Türk gemisini vurduğu haberiyle dünyaya yayıldı. Taraflar birbirlerini suçladı. Birkaç saat içinde diplomatik kanallar kilitlendi. Türkiye bu saldırı cevapsız kalmayacak derken İsrail ise ülkemizin güvenliği tehdit edilirse gerekli karşılığı veririz dedi. Birleşmiş Milletler ateşkes çağrısı yaptı. Ancak kriz artık kontrolden çıkmaya başlamıştı. Türkiye donanmasını Akdeniz'e görev grubu şeklinde gönderdi. İsrail donanması da aynı şekilde savaş gemilerini bölgeye gönderdi. İki filonun radarları birbirine hedef alıp kilitlemeye başladı. Böylece Türkiye-İsrail savaşı Akdeniz'de resmen başlamıştı ve füzeler havada uçuşuyordu. Türk savaş gemileri yoğun hava savunmasıyla gelen saldırıların büyük kısmını önledi. İsrail gemileri de benzer şekilde savunma yaptı. Ancak çatışmanın sonunda her iki tarafta bazı savaş gemilerini kaybetti. Ertesi gün Türk Hava Kuvvetleri geniş çaplı harekat başlattı. F-16 filoları Akdeniz üzerinde devriye uçuşlarına başladı. İsrail tarafında ise gelişmiş savaş uçakları havalandı. Saatler içinde yüzlerce kilometrelik hava sahası büyük bir savaş alanına dönüştü. Gökyüzünde uçaklardan füzeler ateşleniyordu. Bazı hava araçları düşürüldü, bazıları ise ağır hasar alarak üstlerine geri döndü. İlk haftanın sonunda her iki tarafta önemli kayıplar yaşamıştı. Bu arada savaş sadece cephede yaşanmıyordu. Türkiye, İsrail ile olan tüm ticareti askıya aldığını açıkladı. İsrail'de karşı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Böylece Akdeniz'deki ticaret rotaları riskli bölge ilan edildi. Savaşın ikinci haftasında Türk denizaltıları İsrail donanmasının hareketlerini takip etmeye başladı. Aynı anda İsrail denizaltıları da Türk filosunun çevresinde faaliyet gösteriyordu. Akdeniz'in derinliklerinde sessiz bir ölüm kalım oyunu yaşanıyordu. Bir Türk denizaltısı komutanı sessizce emrini verdi. Derinliği koruyun. Hedefe yaklaşmaya devam. Dakikalar sonra Türk denizaltısı bir İsrail gemisiyle temas etti ve ardından torpido ateşleyerek sinsice batırdı. Bu olayın ardından İsrail tarafı karşı tedbirler kullandı ve bir Türk denizaltısını tespit edip havaya uçurdu. Böylece her iki tarafta birer denizaltı kaybetti. Derken müttefikler harekete geçmeye başladı. Savaşın 3. haftasında bölgesel dengeler değişiyordu. Türkiye'ye yakın bazı ülkeler, örneğin Azerbaycan ve Pakistan destek vermeye başladı. İsrail ise geleneksel müttefiklerinden yani Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım almaya başladı. Bu arada bölgede barış sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler'e ait tamamen tarafsız olan gemiler görülmeye başladı. Birçok ülke savaşın büyümesinden endişe ediyordu. Ancak çatışmalar durmak yerine daha da genişliyordu. Taraflar birbirlerinin ana karalarını işgal edecek coğrafi konumda olmadığından savaşın kara cephesi farklı şekilde gelişti. Türkiye, Suriye ile ortak bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Buna göre Suriye toprakları Türkiye'nin kullanımına açıldı. İsrail ise Irak ile özel askeri anlaşma yaparak Türkiye sınırlarına erişti. Bu arada Türk özel kuvvetleri gece operasyonları düzenledi ve Suriye üzerinden hızlıca İsrail sınırına geldiler. Ardından ele geçirme operasyonlarına başlayan Türk birlikleri tanklarıyla İsrail kontrolündeki Golan tepelerine girdi ve hemen yarısına kadar geldiler. İsrail komandoları da karşı operasyonlar gerçekleştirdi. Büyük bir askeri ordusunu Irak'a gönderen İsrail ordusu Türk sınırına geldi ve Hakkari'den toprak ele geçirmeye başladı. Hakkari kısa sürede İsrail hakimiyetine girdi. Bu arada sabaha karşı Türk birlikleri Golan tepelerini ele geçirdi. Fakat İsrail de Hakkari'den ilerliyordu ve Şırnak'a girerek bu şehri de ele geçirmeyi başardı. Türkiye temkinli davranmaya başladı ve ordusunun bir kısmını İsrail işgalindeki şehirlerin sınırlarına gönderdi. Burada devasa askeri mevzi çatışmaları yaşanmaya başladı. Fakat İsrail'in ana sınırında ise büyük bir tank savaşı yaşanıyordu. Her iki tarafın tankları da karşılıklı bombardıman yaptılar. Türkiye 15 tankını kaybetti. Savaşın ilk ayı bittiğinde tablo oldukça karmaşıktı. Türkiye Akdeniz'de deniz üstünlüğünü sağladı. Fakat İsrail ise hava savunması ve uzun menzilli füze sistemleri sayesinde önemli avantajlar elde etmişti. İsrail'in Irak'a gönderdiği hava savunma sistemleri Türkiye'nin uçak kaldırmasını engelliyordu. Fakat bunlar sadece F-16 gibi hayalet özelliği olmayan uçaklar içindi. Türkiye, radarlara görünmeyen Kaan savaş uçaklarını kaldırdı ve bunlar İsrail hava savunmasına görünmemekteydi. Türkiye, Kaanlarıyla kendi topraklarındaki İsrail güçlerini hava bombardımanıyla vurmaya başladı. Fakat bir sorun vardı ki, İsrail'in de Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı F-35 hayalet özellikli savaş uçakları vardı ve o da kendi topraklarında kaldırarak Türk birliklerini bombalıyordu. Ayrıca İsrail, Irak topraklarına da F-35 uçaklarını gönderdi ve Türk Kaan savaş uçaklarının karşısına çıktı. Böylece burada F-35 ve Kaan uçakları arasında bir hava savaşı yaşanıyordu. Her iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. Ancak hiçbiri geri adım atmaya niyetli değildi.
Ankara'da yapılan toplantıda Türkiye, "Bu savaşın ikinci aşaması başlıyor," dedi. Aynı saatlerde Tel Aviv'de İsrail konuşuyordu. "Karşı tarafın asıl planını öğrendik. Şimdi sıra bizde," şeklinde bir açıklama yaptı. Derken büyük füze taarruzu yapacak olan İsrail komutanlığı uzun menzilli füze birliklerine emir verdi. Operasyon Demir Ufuk başladı. Tüm birlikler ateş serbest denildi. Dakikalar içinde onlarca füze gökyüzüne yükseldi. Türk erken uyarı sistemleri saldırıyı tespit etti. Ankara'daki komuta merkezinde alarm verildi. 50'nin üzerinde hedef tespit edildi denildi ve Türk hava savunma sistemleri devreye girdi. Bazı İsrail füzeleri imha edildi, bazıları ise hedeflerine ulaşmayı başardı. Bu bazı füzeler Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'daki küçük noktaları vurdu. Türk askeri tesisleri hasar gördü. Ancak saldırı beklenen sonucu vermemişti. Çünkü Türkiye saatler önce karşı operasyon hazırlığını tamamlamıştı. Türk Karşı Taarruzu adı verilen büyük bir operasyon yapıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla yüzlerce İHA ve savaş uçağı Akdeniz'e yöneldi. Elektronik harp sistemleri devreye sokuldu. İsrail radarlarının önemli bölümü geçici olarak etkisiz hale getirildi. Türkiye çok sayıda uçaklarını İsrail'in ana topraklarına yönlendirdiği için İsrail topraklara ağır bombardıman altına alındı. Bunun üzerine İsrail yönetimi vatandaşlarını sığınaklara yönlendirdi. İsrail vatandaşları korunmaya başlamıştı. Ardından İsrail kendi savaş uçaklarını devreye sokup Türk uçaklarıyla kendi topraklarında mücadele etmeye başladı. Bazı Türk İHA'larını düşürmeyi başardı. Türkiye bu arada Yıldırım Han isimli uzun menzilli balistik füzesini ateşlemek istedi ve Ankara'dan ateşleyerek İsrail başkenti Tel Aviv'i ve Kudüs'ü vurmayı başardı. Bu şehirlerde büyük bir hasara yol açtı. Bu arada İsrail topraklarında saatler süren çatışmanın ardından her iki tarafta önemli sayıda uçak kaybetti. Ancak hava üstünlüğü hala kesin olarak kimsenin eline geçmemişti. Bu arada İsrail kıyı savunma füzelerini ateşledi ve İsrail kıyısına yaklaşmakta olan bir Türk gemisini avlamayı başardı. Bu olay sonrası Türkiye, Golan Tepelerindeki birliklerine net bir emir vererek şöyle dedi: "Saldırı emrini veriyorum. İsrail'i geri püskürtebileceğiniz noktaya kadar ilerleyin," denildi. Bu emir sonrası Türk tankları ve askerleri topyekün Golan Tepelerinin ötesine ulaştı ve ilerledi. Hayfa'ya kadar gelen Türk ordusu buraya Türk bayrağını dikmeyi başardı. Fakat İsrail'in şu anda asıl gücü Irak'taydı ve Irak'taki Amerikan askerlerinin de desteğiyle ilerleyişlerini sürdürüyordu. Van, Bitlis ve Siirt İsrail'in kontrolüne geçti. ABD'nin bu şekilde askeri personel yardımı yapması Pakistan ve Azerbaycan'ı öfkelendirdi ve onlar da şu ortak açıklamayı yaptılar: "Madem İsrail'e dış müdahale ile yardım ediliyor, o halde şimdi asıl mücadeleyi izleyin," dediler. Ordularının yarısını bu topraklara gönderdiler. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın güçlü orduları devasa bir güç oluşturdu. Bu devasa güçle birlikte İsrail ve ABD birlikleri hızla geri püskürtüldü ve Türk topraklarından çıkartıldılar. Ama Türkiye pes etmeyecekti. Irak yönetimini de düşürmek için hızlı harekatlarla daha da ilerlediler. Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye ordusu kısa sürede Irak başkenti Bağdat'ı düşürdü ve Irak'ı yönetimine aldılar. İsrail resmen müttefiksiz kalmıştı. Ardından buradaki Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan orduları hızla İsrail'in ana topraklarına yönlendirildiler. Bu sayede çok hızlı ilerleyişlerle Tel Aviv'i aldılar ve oradan da Kudüs'ü hakimiyetine geçirdiler. İsrail yönetimi Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan yönetimine geçti. Kudüs gibi kutsal şehirler Müslümanlara açıldı ve tüm dinlere açık hale getirildi. Savaş böylece Türkiye ve müttefiklerinin kazanmasıyla son buldu.